Yani ben 5 dil konuşuyorum. Arapça, İngilizce, Türkçe, biraz İspanyolca ve ana dilim yani Dendice. Fransızca sayma değil mi? Fransızca. Benim adım Kamil Malik. Beninliyim, Batı Afrika'dan. 2013 YTB bursunu kazanarak Türkiye'ye geldim. Türkçe yani açıkçası ben Türkçe zor öğrendim. Çünkü Türkçe Latin dille daha farklı yani dil bilgisi açıdan. Yani ben 5 dil konuşuyorum. Arapça, İngilizce, Türkçe, biraz İspanyolca ve ana dilim yani Dendice. Fransızca sayma değil mi? Fransızca. Aslında Türkçeyi ilk duyduğumda bana biraz tatlı geldi ve dedim ki yani illaki öğreneceğim yani bu dil. Madem bu ülkede okuyorum, bu ülkede yaşıyorum, dilini öğrenmem şart. Hala Türkçem yarım yamalak yani çat pat olsa da yani kendimi ifade edebilirim. Çünkü kelimesi ben mesela bazen çünkü diye söylüyorum. Bazen dilimizi dönmüyor. Yani ben lisedeyken yani edebiyat okudum. İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Dolayısıyla dile yani ilgim var. Ve mesela duyduğum her kelimenin kökeni yani etimoloji bilmek yani isterim mesela. Türkçe en çok mesela duyduğum yeni kelime ya da bana garip gelen bir kelime Türk Dil Kurumu sözlüğü var ya yani uygulaması var ya orada bakarım mesela. Mesela az önce yani buraya gelirken metrodayken Şebnem isim yani baktım araştırdım yani bana Şebnem yani kökü farça geliyor bana ve baktım araştırdım ve gerçekten farçaymış yani Şebnem. Türkçeyi çok severim ve yani roman vesaire yani okumak da çok severim. Benim en sevdiğim Türk yani yazar romancı Sabahattin Ali. Mesela İkimizdeki Şeytan okudum. Kürk Mantolu Madonna. Onu da okudum. Onun tarzını çok beğendim yani. Mesela müsaade etmek yani izin istemek gibi. Arapçada biz de kullanıyoruz. Yani müsaade demek yani yardım etmek. Arapçada sa'id kol demek. Yani birine yardım ediyorsun yani sanki onu kolluyorsun gibi. Ama Türkçe'de tam tersi yani hiç alakası yok gibi yani. Bana müsaade eder misin yani bana izin verir misin gibi yani Çok aslında ben Arapça bilirim diye Türkçeyi kolay öğrenirim yani. Bir şey yok bence. Evet. Çünkü bazı kelimeler tam ters anlamda kullanılıyor yani Türkçe'de. Türkler gerçekten yani eskiden beri yani Türkler çok misafirperver, çok yardımsever ve cana yakın. Ben bir sürü yani kıtaya, ülkeye gittim ama Türklerin yani kadar misafirperverliği yani
görmedim yani açıkçası gerçekten. Türkiye'de başıma gelen en güzel şey. Ben Çanakkale'ye ilk geldiğimde bir geceydi. Gece saat 1 yanlışım olmazsa. Ve sonbaharın böyle soğuk bir geceydi. Ben otobüsten indim. Sonrasında zaten dil bilmiyordum. Sadece oradaki insanlar da yani herkes İngilizce bilmiyor. Ve bir adama sordum yani benim bursluluk evraklarım yani gösterdim. Ben öğrenciyim, yeni öğrenciyim. Çanakkale'de okuyacağım. Bana sordu yani bir türlü anlaşabildik yani birbirimize. Ve o adam beni tanımadığı halde beni aldı, evine götürdü ve o gece onun evinde geçirdim. Gerçekten hiç yani unutmayacağım bir hadise yani. Yani gerçekten Türkiye'de ilkçilik yani yok denecek kadar az yani. Yani ilk defa böyle ilkçiliği yani oldu yani kurban oldum, yaşandı. Bir gün yani İstanbul'dan Çanakkale'ye dönerken Tekirdağ'da bir otobüse bindim. Tekirdağ, Çanakkale. Ben otobüse bindim, oturdum ve yanımda yani sağımda bir boş yani koltuk vardı yani yer vardı. Sonrasında bir teyze bindi ve yanımdaki yani tek boş kalan koltuk yanımdaki olandı. Ve o teyze dedi, ben bir zencinin yanında mı oturacağım? Bayağı şok oldum yani gerçekten. Ve beni en çok üzen o otobüsteki yani şoför bile yani kimse bir şey söylemedi. Yani gözlemlediğim yani objektif olmayabilir ama Türkler erkeği kadını çok agresif demeyeyim de ama çok sinirli yani çok çabuk böyle sinirlenir yani sinirliyorlar Yani bazen garipsiyorum yani bazen. Ama bir arkadaşa sordum yani bir Türk arkadaşa neden siz çok yani çabuk sinirliyorsunuz yani. Dedi yani dedelerimiz hep savaşla böyle meşgul yani oldukları için belki yani genetik olabilir yani. Dedi anlattı yani. Çünkü neden herkes yani neredeyse herkes yani sinirli böyle ve bana komik gelen yani birinin öbürüne kızdığında ağzından yani ilk çıkacağı kelime geri zekalı. Uzun uzun bakmaları bana rahatsız ediyor yani. Bir yere gidiyorsun ama tabii yani renk ya da görünüm farklı olabilir ama bir insana uzun uzun baktığı zaman biraz
rahatsız ediyor. Biliyorum yani çoğu merakla bakıyor ama yani bakış uzun olunca mesela bizde birinin mesleği sormak ya da bizde biraz ayıp gibi yani Mesela burada mesela baban ne iş yapıyor? Bana geliyor yani garip geliyor yani. Babamın işi mesleği sormak yani. Birileri sizin orada tavuk var mı? Sizin orada eviniz var mı? Bir Kongolu arkadaşımıza böyle bir soru soruldu. Ve o arkadaş böyle bir cevap verdi. Yo, bizim evimiz yok. Yani gece olunca biz ağaçlara çıkarak tavuklar gibi, kuşlar gibi uyuyoruz, gece geçiriyoruz. Öyle bir cevap verdi arkadaşımız. Türkiye'ye geleli yaklaşık yani takriben 9 yıl oldu. Ama ben kendimi hiçbir zaman yalnız ya da yabancı hissetmedim. Beni en çok etkileyen buydu. Dalalo anami mansi jirman kay bongo fute wanamfa alfa chakurpei asubori fiyomi ana baraya yana baraya